Organize suçun yalnızca karanlık arka sokaklarda var olmadığını, CEO'larla, politik figürlerle ve bankacılarla aynı masada oturup pazarlıklar yaptığı, şirketleri fonladığı ve piyasaların yönünü belirlediği bir finans düzenini düşünün. Modern Japon tarihinin büyük bir bölümünde bu bir hayal değildi. Bu gerçekliğin adı Yakuza'ydı. Popüler kültür onları kumar masalarında, dövmelerle kaplı tetikçiler ve eksik parmaklı, sigara içen gangsterler olarak resmeder. Ancak bu sinematik görüntünün arkasında çok daha öğretici bir yapı bulunur. Yakuza yalnızca suç örgütleri değildi. Kara piyasa gücüyle yönetim kurulu stratejileri arasındaki sınırı belirsizleştiren, devasa ve kurumsal görünümlü ekonomik imparatorluklar inşa eden aktörlerdi. Bu hikaye yalnızca Japonya'ya özgü değildir. Suç, finans ve siyaset öylesine iç içe geçtiğinde birinin nerede sona erip diğerinin nerede başladığını ayırt edemediğimiz bir düzenin nasıl sonuçlar doğurabileceğine dair bir uyarıdır. Yakuza'nın kökenleri 17. yüzyılda faaliyet gösteren kumarbaz ve seyyar satıcı gruplarına dayanır. Japonya'nın feodal düzeninin kıyılarında toplumdan dışlanmış kesimlere koruma, borç ve aidiyet hissi sunarak büyüdüler. Zamanla küçük sokak çeteleri olarak başlayan bu yapılar kuşaklar boyunca genişleyerek daha büyük örgütlenmelere dönüştü. Paralel bir ekonomik düzen. 19. yüzyıla gelindiğinde bu gruplar kumarhaneleri, bireysel dolandırıcılık ağlarını ve kaçakçılık güzergahlarını kontrol ediyordu. Onlar yalnızca ekonominin üzerinde asalak gibi yaşayan yapılar değildi. Ekonominin işleyişine dahil olmuşlardı. Resmi krediye erişimin sınırlı olduğu bir toplumda Yakuza finansman sağlıyordu. Hukukun zayıf ya da yozlaşmış alanlarında sözleşmenin uygulanmasını üstleniyordu. Çarpık bir biçimde finansal aracı rolü görüyorlardı. Asıl kırılma noktası 20. yüzyılda yaşandı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi sonrası ülke enkaza dönmüştü. Milyonlarca insan hayatta kalabilmek için mücadele ederken kara borsalar hızla yayıldı. Gıda, yakıt ve yabancı mallar geniş ölçekte yasa dışı biçimde alınıp satılıyordu. Ve bu piyasaları kim yönetiyordu? Yakuza tabii ki de. Kaçakçılık yaparak, borç vererek ve çökmüş bir ekonominin karmaşasını organize ederek güç kazandılar. Birçok Japon için Yakuza ile iş yapmak bir tercih değil, zorunluluktu. Mallara, krediye ve anlaşmaları zorla uygulatacak güce sahiptiler. Devletin zayıfladığı yerde Yakuza ortaya çıktı. Japonya toparlanma sürecine girdiğinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşandı. Yakuza ortadan kaybolmak yerine uyum sağladı. Kendilerini meşru iş insanları gibi sunmaya başladılar. Yamagachi Gumi ya da Samiyoshi Kai gibi sendikalar resepsiyonistleri, üyelik kartları ve şirket benzeri hiyerarşileri olan ofisler işletiyordu. İnşaat, emlak ve eğlence sektörlerine yatırım yaptılar. Şirketlere hizmet sundular. Borç tahsil ettiler. Grevleri bastırdılar ya da büyük projeler için arazi temin ettiler. Hız isteyen şirketler için Yakuza avukatlardan ya da bürokrasiden çok daha etkiliydi. Temiz değildi fakat kazançlıydı. 1960'lar ve 1970'lerde Yakuza savaş sonrası büyüyen Japon ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Film stüdyolarından gece kulüplerine kadar eğlence sektörünün geniş bir bölümünü kontrol ediyorlardı. Emlak alanında büyük çaplı spekülasyonlara girerek Japonya'daki gayrimenkul balonunu devasa karlarla şişirdiler ve ürkütücü derecede tanıdık bir yöntem kullandılar. Finansal mühendislik. Yakuza grupları arsalar satın alıyor, sakinleri ya da rakipleri korkutarak uzaklaştırıyor. Ardından bu mülkleri şişirilmiş fiyatlarla geliştiricilere satıyordu. Paravan şirketler aracılığıyla kara para akladılar. Sermayeyi yurt dışına taşıdılar ve meşru firmalarla rekabet edilen yatırım ağları kurdular. Artık kenarda kalmış suçlular değillerdi. Finansal sistemin merkezinde yer alan güçlü oyunculara dönüşmüşlerdi. Suç ile finans arasındaki bu bağ gizli değildi. Japonya'da herkesin bildiği bir sır değildi. Politikacılar bağış toplamak ya da rakiplerini sindirmek için Yakuza bağlantılarını kullandı. Şirketler iş anlaşmalarındaki engelleri aşmak için onlardan yararlandı. Büyük bankalar bile bazen sendikalarla bağlantılı olduğu bilinen projelere doğrudan finansman sağladı. Neden? Çünkü herkes kazanıyordu. Yakuza kriz anlarında likidite, sendikalar direndiğinde iş gücü kontrolü ve yavaş işleyen hukuk sisteminin yerine hız sunuyordu. Aslında resmi sisteme paralel işleyen bir gölge finans ağıydılar. Ancak karlılıkla birlikte ölçek de büyüdü.
1980'lere gelindiğinde Japonya'nın ekonomik balonunun zirvesinde Yakuza'nın kontrol ettiği varlıkların 10 milyarlarca doları bulduğu tahmin ediliyordu. Ülke genelinde ofisleri, kendi yayın organları ve hatta polis tarafından yarı resmi biçimde tanınmaları vardı. Kolluk kuvvetleri paradoksal bir şekilde onları tamamen yer altına etmek yerine kayıtlı örgütler olarak izlemeyi tercih ediyordu. Aynı dönemde Amerika'daki gangsterler avlanıp hapse atılırken Yakuza büyümeye devam etti ve başka ülkelerde düşünülmeyecek ölçüde gücünü açıkça sergiledi. Onlar suçluydular ama aynı zamanda iş insanları, finansörler ve büyük toprak sahipleriydiler ve modern kapitalizm en temel derslerinden birini erken öğrenmişlerdi. En kazançlı imparatorluklar ürün satarak değil, paranın akışını kontrol ederek kurulur. Japon ekonomisi 1980'lere doğru hızla yükselirken Yakuza kendisini modern tarihin en büyük spekülatif çılgınlığının tam merkezinde buldu. Tokyo'daki gayrimenkul fiyatları akıl almaz seviyelere çıkmıştı. Bazı tahminlere göre İmparatorluk Sarayı'nın altındaki arazinin değeri tüm Kaliforniya'dan fazlaydı. Borsa hızla yükseliyor, şirketler genişlemek için yüklü borçlar alıyor, bankalar piyasayı krediyle dolduruyordu. Herkes bu patlamanın sonsuza dek süreceğine inanıyor gibiydi. Yakuza için bu ortam adeta bir cennetti. Zaten inşaat, eğlence ve emlak sektörlerinde güçlü ağlara sahiptiler. Şimdi ise kaynaklarını spekülasyona, arazi alım satımına ve nakit ile tehdidin birleştiği hisse manipülasyonlarına yönelttiler. Yöntemleri basitti ama yıkıcı derecede etkiliydi. Bir Yakuza grubu sessizce bir şirketin hisselerini toplar, ardından tehditler ya da skandal ifşalarıyla yöneticilere baskı uygulayarak kendileri lehine anlaşmalar dayatırdı. Arazi satın almak için paravan şirketler kullanır, kiracıları yıldırma taktikleriyle tahliye eder ve mülkü geliştiriciler için daha cazip hale getirirlerdi. İtibarın her şey olduğu bir kültürde kurumsal şantaj sanatı olan Sokaya yönteminde ustalaştılar. Yakuza temsilcileri hissedar toplantılarına katılacak kadar pay satın alır. Sessiz kalmaları için ödeme yapılmazsa şirket yöneticileri hakkında utanç verici bilgileri açıklamakla tehdit ederdi. Japonya'nın en büyük şirketleri için bu ödemeler zamanla olağan bir masraf, iş yapmanın görünmez bedeli haline geldi. Yakuza'yı resmi finans sisteminden tamamen ayrı düşünmek cazip olabilir. Ancak gerçek bunun tam tersiydi. Onunla derin biçimde iç içeydiler. Büyük bankalar çoğu zaman şüpheli işlemlere göz yumuyordu. Kimi zaman karlı müşterileri kaybetmemek için, kimi zaman da Yakuza'nın tehditleri reddetmeyi tehlikeli hale getirdiği için. Pek çok durumda bankalar kirli olduğunu bildikleri spekülatif projeleri finanse eden sendikalarla bağlantılı paravan şirketlere doğrudan kredi sağladı. Beyaz yakalı finans ile organize suç arasındaki sınır neredeyse ayırt edilemez hale gelene kadar silikleşti. Karlar akmaya devam ettiği sürece kimse soru sormak istemiyordu. Bu karlar dudak uçuklatıcıydı. 1980'lerin ortasında en büyük yakuza örgütü olan Yamagachi Gumi'nin on binlerce üyesi ve milyarlarca dolarlık bir serveti kontrol ettiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Etki alanları Japonya'nın ötesine uzanıyor, Hawaii, Kaliforniya ve Güneydoğu Asya'da kara para aklıyor, yabancı girişimlere yatırım yapıyorlardı. Artık yalnızca Japonya'nın iç meselesi değillerdi. Sınırlar ötesi sermaye hareketlerini rahatlıkla gerçekleştirebilen küresel aktörlere dönüşmüşlerdi. Siyaset ise hiçbir zaman bu tablonun dışında kalmadı. Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokratik Partisi 10 yıllarca süren hakimiyetini geniş bağış ağlarıyla sürdürdü. Yakuza parasının bu mekanizmayı beslediği herkesin bildiği bir sırdı. Politikacılar kampanya finansmanı, seçmen mobilizasyonu ve eleştirmenleri susturmak için sendikalara yaslanıyordu. Karşılığında Yakuza, koruma, sözleşmeler ve faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir siyasi ortam elde ediyordu. Zaman zaman skandallar patlak verdi. Üst düzey yetkililerin mafya bağlantılı bağışlar aldığı ya da muhalefeti bastırmak için sendikaları kullandığı ortaya çıktı. Ancak sistem işlemeye devam etti. Ekonomi büyüdüğü sürece devletle iç içe geçmiş bu gölge imparatorlukla yüzleşmeye istekli çok az kişi vardı. Ama hiçbir ekonomik döngü sonsuza kadar sürmez. 1989'da Japonya'nın ekonomik balonu patladı. Gayrimenkul fiyatları çöktü, borsa düştü ve trilyonlarca dolarlık kağıt servet yok oldu. Sıradan vatandaşlar için bu dönem yıllar sürecek bir kayıp çağın başlangıcıydı. Yakuza için ise hem büyük bir kriz hem de yeni bir fırsattı. Birçok yatırımları değer kaybetti. Ancak son çare olarak devreye giren uygulayıcılar olarak rolleri daha da önem kazandı. Şirketler ve bireyler iflas ettikçe sendikalar borçları tahsil etti.
Varlıklara el koydu ve çaresizlikten kazanç sağladı. Başkalarının tereddüt ettiği yerde gözdağı kullanma konusundaki isteklilikleri onlara büyük avantaj sundu. Bir bakıma çökmüş bir ekonominin kriz yöneticilerine dönüştüler. Bu dönemi özellikle tehlikeli kılan unsur Japonya'nın düzenleyici kurumlarının 1990'larda nihayet Yakuza etkisine karşı sert önlemler almaya başlamasıydı. Ancak sendikalar çoktan nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenmişti. Açık şirket sahipliliğinden çekilip karmaşık yapılar üzerinden daha ince bir nüfus kurmaya yöneldiler. Yeni sektörlere yayıldılar. Finans, bilişim ve yabancı yatırımlara yöneldiler. İç ekonomi durgunlaşırken bazı gruplar küresel erişimlerini genişleterek deniz aşırı suç örgütleriyle ortaklıklar kurdu ve yeni kar alanları yarattı. Buradan çıkarılacak ders açıktı. Yakuza, Japonya'nın feodal geçmişinden kalma bir kalıntı değildi. Sadece sokak serserilerinden ibaret de değildi. Uyarlanabilir girişimci ve finansal sisteme derinlemesine entegre olmuş yapılardı. Hikayeleri yalnızca suçla ilgili değildir. Gücün ve paranın nasıl bükülebileceğiyle ilgilidir. Hukukun kendisi bile yolsuzluğun olağan iş pratiğinden ayırt edilemez hale geldiği sistemler yaratabilir. Ve gerçek şu ki Japonya'daki Yakuza ekonomisi hiçbir zaman tamamen benzersiz olmadı. İtalya'daki mafya ağlarından Latin Amerika'daki kartellere kadar gizli para akışlarına göz yuman her ülke aynı bulunuk çizgiyle karşı karşıyaydılar. Fark şudur. Japonya'da Yakuza bu yapıyı o kadar kurumsallaştırdı ki neredeyse ikinci bir ekonomi haline geldi. 1990'lara gelindiğinde Japonya artık bu durumu görmezden gelemezdi. Balonun patlaması bankaları kötü kredilerle felç etti. Şirketleri borç batağına sürükledi ve halkın istikrar vaadine olan güvenini sarstı. Yıllarca Yakuza ofisleri, kart vizitleri ve açık etkinlikleriyle alenen faaliyet göstermişti. Ancak skandallar biriktikçe ve yabancı yatırımcılar Japonya'nın güvenilirliğini sorgulamaya başladıkça hükümet nihayet ağı sıkılaştırdı. Şirketlerin sendikalarla bilerek iş yapmasını yasaklayan çete karşıtı yasalar çıkarıldı. Polis özel birimler kurdu. Bankalar yoğun baskı altına alındı. Bağlar koparıldı ve politikacılar artık mafya bağlantılı bağışçılarla yan yana görünmeyi göze alamaz oldu. İlk kez Yakuza üye sayıları 1960'lardaki yaklaşık 90 binlik zirveden düşüşe geçti. Baskı arttıkça bu sayı düzenli olarak azaldı. Ancak bu gerileme göründüğü kadar basit değildi. Sendikalar yeniden adapte oldu. Gösterişli kamusal kimliklerini terk ederek daha derin gölgelere çekildiler. Logolu ofisler yerine paravan şirketler, aracı kişiler ve deniz aşırı hesaplar üzerinden faaliyet yürüttüler. Yönetim kurullarından doğrudan haraç almak yerine dolaylı yatırımlarla nüfus sağladılar. Yani daha az görünür oldular ama ortadan kaybolmadılar. En çarpıcı dönüşümlerden biri uluslararası finansta artan rolleri oldu. İç pazardaki fırsatlar daraldıkça Yakuza grupları Macao'daki kumarhaneler, Hawaii'deki gayrimenkuller ve Güneydoğu Asya'daki işletmeler aracılığıyla kara para akladı. Çin mafyası, Rus suç örgütleri ve diğer küresel ağlarla ittifaklar kurarak sınırları aşan bir yapı inşa ettiler. Bu durum meşru finansın küreselleşmesini yansıtan ironik bir aynaydı. Sermaye ne kadar hareketliyse organize suç da o kadar hareketliydi. Çok uluslu şirketlerin karlarını sınırlar ötesine taşımasına imkan tanıyan finansal yenilikler, sendikaların milyarlarca dolarlık yasa dışı fonu aklamasında da olanak sağladı. İroni şuradaydı. Japonya kendi içinde sert önlemler alırken sorun yalnızca biçim değiştirdi. Yakuza daha az görünür ama daha sofistike hale geldi. Siber suçlar, çevrimiçi dolandırıcılık ve uluslararası kara para aklama faaliyetleri yöntemlerin değiştiğini ama mantığın aynı kaldığını gösterdi. Suç kârı takip eder ve kâr düzenlemenin en zayıf olduğu nokta yakar. Günümüzde bu kripto paralar, offshore vergi cennetleri ya da belirsiz yargı bölgelerinde kayıtlı şirketler anlamına gelebilir. Ekonomik tarih açısından çıkarılacak ders nettir. Bir sistem karmaşıklaştıkça organize suç ortadan kaybolmaz. Sistemi taklit etmeyi öğrenir ve kendisini daha zor tespit edilen ama aynı derecede yıkıcı yollarla yerleştirir. Yakuza hikayesini özel kılan hissedar toplantılarına dövmeli gangsterlerin varlığı değil, açığa çıkardığı evrensel gerçektir. Suç ve kapitalizm zıt kavramlar değildir. Çoğu zaman ikiz gibidirler. Resmi sistemler yavaş, katı ya da kısıtlayıcı olduğunda suç, hız, likidite ve acımasızlık sunar. Sonuç isteyen şirketler ve politikacılar için bu özellikler çoğu zaman karşı konulmazdır. Bu yüzden Yakuza savaş sonrası Japonya'da büyüdü.
Balon yıllarında vazgeçilmez oldu ve bugün bile farklı biçimlerde varlığını sürdürüyor. Temiz bir ekonomi fikri çoğu zaman bir yanılsamadır. Her finansal sistemin gölgeleri vardır ve gerçek anlaşmalar genellikle bu gölgelerde yapılır. Eğer bunun yalnızca Japonya'ya özgü olduğunu düşünüyorsanız daha yakından bakın. Yakuza'nın mükemmelleştirdiği yöntemler kara para aklama, kurumsal şantaj, borç tahsilatı, arazi spekülasyonu ve siyasi finansman dünyanın her yerinde mevcuttur. İtalya'da mafya inşaat ve artık yönetimine yatırım yaptı. Latin Amerika'da karteller uyuşturucu gelirlerini bankalar ve emlak üzerinden akladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz yakalı suç ile lobicilik çoğu zaman yasallaştırılmış yolsuzlukla iç içe geçti. Etiketler değişse de mekanizmalar aynıdır. Güç, para ve şiddeti birleştirebilenlerin elinde toplanır. Yakuza bunu olağanüstü derecede görünür biçimde kurumsallaştırdı. Buradan çıkarılacak sonuç açıktır. Finansal sistemler göründükleri kadar masum değildir. Saygınlık katmanları kaldırıldığında genellikle göz önünde saklanan ve farklı kurallarla işleyen etki ağları ortaya çıkar. Yakuza, Japonya'nın en bilinen örneği olabilir. Ancak ilke evrenseldir. Para ve güç yoğunlaştığında suç yalnızca sistemden beslenmez. Onun bir parçası haline gelir. Günümüz izleyicisi için asıl ders Japon gangsterlerin egzotikliğine hayran olmak değil. Aynı kalıpları kendi çevresine de fark edebilmektir. Lobi şirketlerinde, gölge bankacılıkta, küresel finansı yönlendiren offshore hesaplarda tarih birebir tekrar etmez ama yankılanır. Yakuza'nın sokak kumarbazlarından kurumsal toprak sahiplerine yükselişi yalnızca Japonya'nın hikayesidir. Suç ile kapitalizmin birleştiğinde ve toplum bunu iş yapmanın bedeli olarak kabullendiğinde neler olabileceğinin hikayesidir. Gölgeler her zaman oradadır. Parayı yönlendirir, sonuçları şekillendirir ve oyunun kurallarını yeniden yazar. Asıl soru şudur. Bunu fark ediyor musunuz? Ve dünyanın en tehlikeli imparatorluklarının her zaman silahlarla ya da ordularla değil, bilançolar ve sözleşmelerle kurulduğunu anlayabiliyor musunuz? Eğer bu anlatı size bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun. Tarih cevaplar barındırır. Ben size nereye bakmanız gerektiğini göstereceğim.